Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Black Eye, uzaktan algılama cihazının ayrım kabiliyetini göstermek istiyorum. Altın, gümüş, çelik, bakır ve bronz gibi metal objeler ID değerleri seçilerek nasıl tespit edilebilir? Ve bir ID değeri seçildiğinde tespit edilmek istenen eşleştirilen objeden farklı metallerin algılanmadığını, sadece seçilen objenin tespit işlemini göstereceğim. Tespit edilmek istenen metal, obje toprak ile temas halinde olmalıdır. Bir metal obje toprak ile temas ettikten 10 dakika sonra Black Eye uzaktan algılama cihazı ile tespit edilmeye başlamaktadır. Havada bulunan toprak ile temas halinde olmayan objelere tepkime olmaz. Toprak ile temas halinde ise 10 dakika sonra tespit edilmeye başlamaktadır. Yeni metal objeler ID numaraları ile seçilerek tespit eden tek uzaktan algılama modeli, Black Eye ve aynı çalışma sistemine sahip olan Evolution modelimiz ile gerçekleşmektedir. İlerliyorum. Diğer farklı marka uzaktan algılama cihazları ile bu algılama işlemini gerçekleştiremezsiniz. Bunu başaramazsınız. Şimdi nasıl tepki veriyor? Bunu size göstereceğim. Test edeceğimiz ve size ID numaralarıyla tepkimesini göstereceğim metal objeler sırasıyla çelik, bakır para, bronz para, gümüş 1 dolar, en son tespit edeceğim. Metal obje, altın, ben size tespit edeceğim ID numaralarını sırayla göstereceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Doğada bulunan tüm materyaller Black Eye ve Evolution uzaktan algılama cihazları ile eşleşme yaparak tespit edilir. Eğer ki bir light'in kırılan parçası varsa o kırık parça üzerinde Black Eye ve Evolution uzaktan algılama cihazları ile anlık olarak tespit edeceğiniz ID numarasını belirleyebilmenizdir. Ve tabii ki burada da yeni objelere verilen tepkime başarısıdır. Bunu diğer uzaktan algılama cihazlarıyla başaramayacağınız için böyle bir yöntem deneme şansınız ne yazık ki yoktur. İstediğiniz cihazla deneyin, tepki almayacaksınız. Bunu gözünüzle göreceksiniz. Bu sadece Black Eye ve Evolution uzaktan algılama cihazlarına özgü bir çalışma yöntemidir. İlk tespit edeceğim altın ID numarası 98'dir.
Yaklaşık yarım metre sağından geçeceğim objenin ve objeye doğru antenlerin verdiği tepkiyi görmenizi istiyorum. Elime dikkat edin. Yönü bildirdi. Altını geçtim. Gümüş üzerinden geçiyorum. Bronz üzerinden geçiyorum. Bakır üzerinden geçiyorum. Ve en son çelik obje üzerinden geçtim. Özellikle elimi hiç titretmemeye çalışıyorum ki yanlış bir anlaşılma olmasın. Şimdi daha iyi anlamanız için, hiçbir şekilde kıpırdamaması için çift elle tutarak hareket edeceğim. Çelik obje üzerinden geçtim. Bakır obje üzerinden geçtim. Bronz obje üzerinden geçtim. Gümüş obje üzerinden geçtim. Altın obje tepkimesi. Rüzgar testten geliyor. Tepki hareketi değişik oldu. İlk geçişimde rüzgar arkadan gelerek antenin dönüşüne engel olmaya çalışıyordu ve direnç gösteriyordu. Bu nedenle dönüş biraz zayıf oldu. Ama şimdi rüzgar karşıdan geldiği için dönüş hareketi biraz daha güçlü gerçekleşti. Gümüş obje testi gerçekleştireceğim. Gümüş tespit ID değeri 92. Altını geçtim. Gümüş tespit edildi. Bıraktı. İlerliyorum. Bronz geçildi. Bakır geçildi. En son çelik obje geçildi. Şu anda rüzgar test videosunun çekilmesine engel olacak şiddette. Bu antenler hatalı olarak dönebilir. Ama sadece tespit ettiğim obje üzerinde dönüş hareketini görebilirsiniz. Mesela çelik şurada bulunuyor. Sırayla bronz, bakır gibi ilerleme gerçekleştiriyor. Tekrar ilerliyorum. Rüzgar çok yüksek şiddette. Çelik geçildi, bakır geçildi. Bronz geçildi. Gümüş obje geçildi. Döndü, rüzgara karşı direnç gösterdi, bıraktı. Ve en son altın geçilmiş oldu. Gümüş tespiti gerçekleşti. Şimdi bronz tespitini gerçekleştireceğim. Bronz section 2. ID değeriyle tespit işlemi gerçekleşecek. Altın üzerinden geçtim. Gümüş üzerinden geçtim. Bronz tepki verdi. Bıraktı. Bakır üzerinden geçtim. Çelik üzerinden geçtim.
Evet, burada çok güçlü bir rüzgar hattı var. Tekrar dönüyorum, geçiyorum. Çelik üzerinden geçtim. Bakır üzerinden geçtim. Bronz tepki gerçekleşti. Rüzgara karşı direnç göstererek bırakıyor. Altın üzerinden geçtim. Şimdi bakır testini 78 ID değeri ile tespit gerçekleştireceğim. İlerliyorum. İşlemi biraz hızlandırıyorum. Videonun çok uzun sürmemesi için. Gümüş üzerinden geçtim, bronz üzerinden geçtim. Bakır tepkisi verildi. En son çelik üzerinden geçtim. Tekrar geliyorum. Çelik üzerinden geçtim. Tepki verildi. Bırakıyor. Bronz üzerinden geçtim. Gümüş üzerinden geçtim. Ve en son olarak altın üzerinden geçtim. En son test objesi çelik. ...24 ID değeriyle tespit işlemini gerçekleştireceğim. Burada ifade etmeye çalıştığım husus, belirli bir ID numarası seçildiğinde diğer metal objeler üzerinde tepkime gerçekleşmez. Altın üzerinden geçtim. Gümüş üzerinden geçtim. Bronz üzerinden geçiyorum. Bakır üzerinden geçtim. Çelik obje üzerinde tespit gerçekleşiyor. Kapatıyorum. Black Eye ve Evolution uzaktan algılama cihazları ile tespit edilmek istenen metal veya madenin ID numarası eşleştirme yöntemiyle belirledikten sonra toprağa verici ünite ile aynı ID değeriyle sinyal gönderilirse 10 dakika sonra toprakta olan objeler üzerinde tepkime işlemi gerçekleşmeye başlar. 35-40 dakika bekledikten sonra eğer ki alıcı ünitenin vermiş olduğu tepki gerçekten de istenilen bir metal değilse 35-40 dakika sonunda tespit edilen metal üzerindeki tepkimeler sonlanacaktır. Cihaz şunu yapıyor. Tespit edilen eğer istenmeyen bir metalse onu elimine ediyor ve bir daha alıcı ünite bu tespit edilen objeye tepki vermemeye başlıyor. Verici ünite sayesinde cihazın metal ayrım başarısı %90 seviyesinde başarılı oluyor. Siz bu cihaz ile tarama yaptığınız alanda ID numarası ile eşleşen gömülü obje bulunuyorsa tespit edilebilir. Bu cihaz ile mineral gibi hayali sinyaller tespit edilmez. ID değeri seçilen metal tespit edilir, başka nesne tespit edilmez.
Bu cihaz %80, %90 oranında ID değeri seçilerek doğru ayrım ile bir tespit gerçekleşebilir. ID numarası ile aradığınız materyali ayrım yaparak bulabilirsiniz. Bu ayrım başarısı ile tespit gerçekleştirmek için verici ünite ile birlikte kullanılmalıdır. Bu cihaz ile aradığınız alanda ID numarası ile gömülü olan objeyi bulma başarısını sağlayabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler dilerim.